Herkese merhaba. Bugün felsefe tarihinin en büyük mimarlarından biri olan René Descartes'la bir yolculuğa çıkıyoruz. Yaptığı şey ne miydi? Bildiğimizi sandığımız her şeyin, yani o bilgi evinin temellerini dinamitlemek ve sonra onu sıfırdan yepyeni bir şekilde inşa etmek. İşte Descartes'in projesinin başlangıç noktası bu. Bu aslında hepimize bir çağrı. Diyor ki, gerçeği bulmak istiyorsan hayatında en az bir kere her şeyden ama her şeyden şüphe etmelisin. Ne kadar radikal bir başlangıç değil mi? Biz de onun bu zihinsel macerasını 5 adımda takip edeceğiz. Önce o sarsak bilgi evine bakacağız, sonra onun radikal şüphe yöntemini göreceğiz. Meşhur, düşünüyorum öyleyse varım sözünün nereye oturduğunu anlayacağız. Sonrasında her şeyi ilahi bir planla nasıl yeniden inşa ettiğini ve en sonunda da o ünlü felsefe ağacını inceleyeceğiz. O zaman başlayalım. İlk durağımız Descartes'in devraldığı temelleri çürük o eski bilgi evi. Yani geçmişten gelen sorun neydi ona bir bakalım. Düşünün, yüzyıllar boyunca bilgi dediğimiz şey iki tane çok da sağlam olmayan sütunun üzerinde duruyordu. Birincisi Aristoteles gibi eski otoritelerin dediği ise doğrudur mantığı. İkincisi ise kendi gözümüzde gördüğümüz, kulağımızda duyduğumuz şeyler. Yani duyularımız. İşte Descartes tam da bu sistemi, yani otoriteye ve geleneğe dayalı bu yapıyı değiştirmek istedi. Onun hedefi neydi? Tıpkı matematikteki gibi sağlam, çürütülemez ilkelerden yola çıkan ve saf akla dayanan bir bilgi sistemi kurmaktı. Yani yamalı bir bohça gibi değil, yekpare ve mantıklı bir yapı. Peki böyle yepyeni bir bina inşa etmek için ne yapmak lazım? Tabii ki eskisini tamamen yıkmak. İşte Descartes'in elindeki balyoz da onun o meşhur radikal şüphe yöntemiydi. Descartes işe en temelden, en güvendiğimiz şeyden başlıyor, duyularımızdan. Ve çok basit ama bir o kadar da rahatsız edici bir soru soruyor. Duyularımıza gerçekten güvenebilir miyiz? Mesela suya batırılan bir çubuğun kırık gibi görünmesi. Gözümüz bize onun kırık olduğunu söylüyor ama aklımız bunun bir yanılsama olduğunu biliyor. İşte Descartes'in mantığı da tam olarak bu. Madem duyularımız bizi bir kez bile aldatabiliyor, o zaman onlara nasıl %100 güvenebiliriz ki? Sağlam bir temel arıyorsak bir kez bile çatlamış olan bir malzemeyi kullanamayız, değil mi? Demek ki duyular aradığımız o sarsılmaz temel olamaz. Tamam, duyulara güvenmeyelim ama en azından şu an uyanık olduğumuzdan, bu kaydı dinlediğinizden, oturduğunuz yerden eminsinizdir herhalde, değil mi? İşte Descartes şüpheyi bir kat daha derinleştirip bundan bile emin olabilir misin diye soruyor. Çünkü bazen rüyalar o kadar gerçekçi olur ki rüya gördüğümüzü ancak uyanınca anlarız. Peki ya şu an? Şu an çok gerçekçi bir rüyanın içinde olmadığımızı bize kanıtlayacak kesin bir işaret var mı? Descartes'e göre yok. Ve şimdi şüphenin en son, en radikal ve açıkçası en tüyler ürpertici aşamasına geliyoruz. Descartes çıtayı öyle bir yükseltiyor ki, Diyor ki, düşünün, ya kötü niyetli ama her şeye gücü yeten bir iblis varsa ve bu iblisin tek amacı bizi kandırmaksa, bizi 2+2'nin 4 ettiğine inandırıyorsa ama gerçekte etmiyorsa, bu noktada artık her şey ama her şey, hatta aklımızın en temel mantıksal işlemleri bile şüpheye düşüyor. Bilgiye dair bütün zemin ayaklarımızın altından kayıp gidiyor. İşte tam bu her şeyin yıkıldığı, bu mutlak şüphe uçurumunun dibindeyken Descartes, tutunabileceği o tek ve sarsılmaz kayayı buluyor. Mantık şu, her şeyden şüphe edebilirim. Rüya görüyor olabilirim, kötü bir iblis tarafından kandırılıyor olabilirim. Ama tüm bunlardan şüphe ettiğim anda bile şüphe eden bir ben var olmak zorunda. Şüphe etmek bir düşünce eylemidir ve düşünebilmem için var olmam gerekir. Latince cogito, ergo sum olarak bilinen bu ilke, işte Descartes'in aradığı o ilk ve en kesin gerçek. Bu, üzerine yepyeni bir felsefe binası inşa edeceği o sağlam, o sarsılmaz temel taşı. tamam artık elimizde sağlam bir temel var, kendi varlığımız. Peki Descartes bu tek tuğlayla koskoca bir bilgi binasını nasıl inşa edecek? İşte burada benliğinden yola çıkıp Tanrı'ya, oradan da dış dünyanın gerçekliğine uzanan bir köprü kuruyor. Akıl yürütmesi adım adım şöyle ilerliyor. 1. Düşünen bir varlık olarak varım. Bu kesin. 2. Zihnimde bir mükemmellik fikri var. 3. Ben mükemmel değilim, kusurluyum. Öyleyse bu mükemmellik fikrini ben yaratmış olamam. Bu fikrin kaynağı, kendisi de mükemmel olan bir şey olmalı. İşte bu mükemmel varlık Tanrı'dır. Ve son olarak, madem Tanrı mükemmeldir, o zaman aldatıcı olamaz. Demek ki beni sürekli kandıran o kötü iblis yok. O halde aklımın bana açık ve seçik olarak sunduğu fikirlere, yani matematiğe ve dış dünyaya güvenebilirim.
Ve işte böylece şüpheyle yıkılan her şey akıl ve Tanrı'nın garantörlüğüyle yeniden inşa edilmiş oluyor. Artık Descartes bize tasarladığı o görkemli yeni bilgi evinin planını sunabilir. Bu yeni yapıyı, bu yeni sistemi anlatmak için de harika bir metafor kullanıyor, felsefe ağacı. Bu metafor, onun bütün bilgi dallarını nasıl tek bir köke bağladığını mükemmel bir şekilde özetliyor. Bu ağacın kökleri en derindeki temel yani metafiziktir. İşte o sarsılmaz ilkeler yani kogito ve Tanrı'nın varlığı burada. Bu köklerden beslenen gövde fizik yani maddi dünyanın ilkeleri ve bu sağlam gövdeden çıkan dallar da tıp, mekanik, ahlak gibi insanlığa doğrudan fayda sağlayan diğer bütün bilimler. İşte bu sistem her şeyin merkezine aklı ve matematiği yerleştirerek bilime ve felsefeye bakışımızı kökünden değiştirdi. Artık bilgi eski kitaplarda ya da duyularda değil, aklın kendi içinde mantıksal çıkarımlarda aranacaktı. Bu gerçekten de bir devrimdi. Gördüğümüz gibi Descartes, tüm bilgi dünyasının tek bir kesin düşünce üzerine, düşünüyorum, öyleyse varım üzerine kurdu. Bu onun sarsılmaz temeliydi. Peki ya sizin? Sizin bilgi evinizin, inançlarınızın, değerlerinizin temeli ne? İşte Descartes'in bize yüzyıllar sonra bile sorduğu en önemli soru belki de bu.